Gökkuşağı mutfağına hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün harika, hafif, çok güzel bir tatlı tarifim var. İrmik tatlısı bildiğinizin dışında ve bütün tatlıları unutacaksınız. Tiryakisi olacağınız bir tatlı. İsterseniz malzemelerimize geçelim. Bakalım neler kullandık ve nasıl yaptık. Malzemeler: 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 4 su bardağı şeker, 5 su bardağı su, 3 yumurta, bir kabartma tozu, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı silme olarak tarçın, 1 su bardağı fıstık. Aldığımız tavamızın altını yaktık ve irmiğimizi bir kavuralım. Evet, irmiğimiz hafif bir pembelik kazanınca altını kapattım, soğumaya bırakıyorum. İrmiğimizi soğumaya bıraktık. Derin bir kaba yumurtalarımızın oda ısısında olmasına dikkat edelim. 1 su bardağı yoğurt ve malzemeleri sayarken unutmuştum. Yarım çay bardağı şeker de ilave ediyoruz. Sıvı yağımızı ve erittiğimiz tereyağımızı ilave ediyoruz. Tarçınımızı da ekleyelim ve karıştıralım. Önce düşük devirde. 3-4 dakika çırpmak yeterli olacaktır arkadaşlar. Kavurduğumuz irmiğimizi ve unumuzu derin bir kaseye alalım. Kabartma tozumuzu da ilave edelim. İrmiğimizi ve unumuzu önce bir güzel, kabartma tozumuzu da eklemiştik. Bunları bir güzel karıştıralım. Fıstığımızı da unumuza ekleyip karıştırdığımız un, irmik, fıstık, kabartma tozu azar azar ilave edelim. Hafifçe yağladığım fırın tepsime hamurumu döküyorum. Eşit bir şekilde tepsimize yerleştirdik. Fırınımız 190 derecede ısınıyor. Evet, tatlımız artık fırına girmeye hazır. Altlı üstlü pişecek şekilde ayarlıyoruz fırınımızı. 5 bardak suyumuzu bir tenceremize aldık. 4 bardak şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerimizi, suyumuzu iyice karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kaynarsa, kaynama noktasından sonraki 5 dakika, birkaç damla da limon sıktığımız zaman tatlımız fırında pişene kadar şerbetimiz hazır olacaktır. Şerbetimiz şu an kaynamaya başladı. Şöyle birkaç damla limon ve bir 5 dakika daha kaynarsa altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. 30 dakikada pişti ve şu an şerbetimiz de zaten soğudu. Hani soğudu derken böyle buz gibi olmayacak. Hafif bir ılık olacak arkadaşlar. Sıcak olan hamurumuza şerbetimizi dökelim hemen. Şerbetimizin bir yarısını döktük. Şöyle biraz dilimlere ayırırsak şerbet araya daha iyi yerleşecektir. Şerbetini tamamıyla ilave ettik. Ancak arkadaşlar bu tatlı ne kadar beklerse, irmikli tatlılar genelde böyledir, o kadar lezzetli olur. Şeker miktarını ben 4 bardak kullandım. Sizler bunu 5 olarak da kullanabilirsiniz. Arzunuza kalmış. Birkaç saat beklesin. Şerbetini iyice çektikten sonra daha güzel bir kıvam alacaktır. Şerbetini döktükten sonra yaklaşık 2 saat beklettik. Tamamıyla çekmiş bir şekilde. Üzerini nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyin. Hiçbir şey de eklemeyebilirsiniz. Fıstık, fındık, ne bulursanız, ama yoksa da koymak zorunda değilsiniz. Yanını dondurma ile birlikte de çok güzel gider. Artık nasıl arzu ederseniz o şekilde. Videomu beğenmeyi, videomda yorum, düşünce ve önerilerinizi belirtmeyi, ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.